Aksim'in nasıl tasarlandığı, bundan önce de Akstream'den ziyade turbo makine tasarım süreçlerinden ve loss kaynaklarından bahsedeceğiz. E, Geçiş yapacak olursam. Şimdi öncelikle Aksim yazılım platformundan, sonrasında az önce bahsettiğim gibi genel tasarım sürecinden ve bundan sonra da Aksim içerisinde bunun nasıl yapıldığından bahsediyor olacağız. Aksim yazılım platformu aslında çeşitli süreçlerin bir araya getirildiği, bütünleşik tasarım sürecinin oturtulduğu bir platform. Genel olarak turbo makine tasarımı üzerine yoğunlaşmış olsa da bununla ilgili, bununla ilintili birçok süreci de içerisinde barındırıyor. Turbo makineler konusunda öncelikle ön tasarım aşaması, yani preliminary design, kısaca PD dediğimiz aşama mevcut. Burada genel isterlerimize bağlı olarak makinenin genel geometrisini elde ettikten sonra Midnight Streamline analiz kısmında handwall tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani hapşırat tasarımlarımızı, Midnight tasarımlarımızı burada Midnight'a uygun olarak hub'ın ve şuranın, yani kanalımızın nasıl bir biçimde olacağını tasarlamış oluyoruz. Sonrasında kanalımızı belirledikten sonra kanat tasarımımızı 3 boyutlu olarak gerçekleştiriyoruz. Daha doğrusu 2 boyutlu olarak blade to blade düzlemlerden, sonrasında da bunları stack ederek 3 boyutlu tasarım sürecini gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada 2 boyutlu tasarım esnasında arkasında bulunan Potential Flow Solver sayesinde de aslında dinamik olarak değişiklikleri, akış alanındaki değişiklikleri görebiliyoruz. Kanadımızı tasarladıktan akс AxMap içerisinde haritamızı görüyoruz. Performans haritamızı görebiliyoruz ve buna göre önlemler alıyoruz çalışma aralığımıza göre. Ee, Akabinde makinamızdan emin olduktan sonra Akstress içerisinde yapısal analizler gerçekleştirebiliriz. Ve sonrasında 3 boyutlu CFD analizlerini de gerçekleştirebiliriz. Bu süreçler birbiriyle değişiklik gösterebilir. Akslice ise tersine mühendislik uygulamalarını, yani hazırda üretilmiş, var olan makinemizin tersine mühendislik kurallarına uygun olarak içeri alındığı ve buna dair optimizasyonun, modernizasyonun gerçekleştirdiği süreç. Burada nokta bulutu datası da tanımlayabiliyoruz Akstream içerisine. Akcycle ürünümüz, bu da genel olarak termodinamik çevrimlerin gerçekleştirildiği, aslında Ion'la da bütünleşik çalışarak bizim görev hava platformumuzun örneğin görev profiline uygun olarak bir termodinamik çevrim sağlanması kısmını Akcycle'la birlikte ve Ion'la birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte bir de bearing tarafı için ve rotor dinamiği tarafı için araçlarımız mevcut. Akstream AI ise yeni piyasaya çıkmış ve yapay zeka destekli bir araçtır. Şimdi genel olarak Akstream çokça turbo makinelerin, döner makinelerin bulunduğu tüm sektörlerde kullanılabiliyor. Gaz ve buhar türbinlerinden tutun da araç turbolarına kadar ya da jet fan sistemleri, tünellerde görmüş olduğunuz jet fan sistemlerinden fanlara, pompalara kadar geniş bir hizmet ağı mevcut. Kullanan sektörlerde genel olarak havacılık sektörü, enerji sektörü, otomotiv sektörü, HVAC sektörü olarak özetleyebiliriz. Aksim içerisinde sıfırdan tasarım yapmanız mümkün. İçerisinde birçok makineyi bulunduruyor. Ayrıca hidro tarafında da pompalara özel tasarım süreçleri mevcut. Burada tek kademeli ya da çok kademeli fark etmeksizin, ya da radyal ya da eksenel ya da salyangozu var yok şeklinde fark etmeksizin entegre şekilde tüm süreçleri tasarlayabilirsiniz. Tüm makineleri tasarlayabilirsiniz. Şimdi genel olarak turbo makinelerden bahsedecek olursak temelde 3 geometrik olarak 3'e ayrılıyor. Radyal, karışık akışlı ve eksenel olarak. Bunlar akış doğrultusuna göre, yani akışımız 90 derece dönüyorsa radyal, eksenel yani girdiği gibi aynı doğrultuda çıkıyorsa eksenel, ve bunların arasında bir giriş ve çıkış doğrultusu arası, bunların arasında bir açı varsa mixed flow, yani karışık akışlı olarak adlandırıyoruz.
Tabii bunların operasyonel anlamda da değişiklikleri olabiliyor. Örneğin radyal yüksek basınç sunarken bize debi noktasında düşük debi anlamına gelmiş oluyor. Eksenelde daha yüksek debilere, itkilere vesaire erişebiliyoruz. Bu tanımlamayı yaparken bildiğiniz üzere akışkanlar dinamiği içerisinde bolca e, boyutsuz sayılar kullanılır. Boyutsuz sayılara göre sınıflandırmaları gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konuda 4 tane boyutsuz sayımız var. Flow coefficient, head coefficient, yani debi sayısı, basınç sayısı, özgül hız ve özgül çap sayıları. Ve genel olarak da kompresörler 1.2'den sonra eğer basınç oranımız mevcutsa kompresör olarak adlandırabiliyoruz. Tabii günümüz teknolojisinde farklı bypass oranlı turbofan motorlarında, süpersonik fanlarda bu oranlar değişebilmektedir. Bir turbo makineyi tasarlayabilmek için bizim aerodinamik kayıpları da tam olarak anlamlandırabilmemiz lazım. Aksim'de aslında kendi içerisinde Ee, bu tarz loss korelasyonlarını, loss katsayılarını içinde barındırarak çözüm gerçekleştirmiş oluyor. Temelde ikiye ayrılıyor bizim aerodinamik kayıplarımız. Birincil akış kayıplar ve ikinci akış kayıpları olarak. Birincil akış kayıplarını aslında viskos sürtünmelerden dolayı profil oluşan profil kayıpları olarak adlandırabiliriz. İkincil akış kayıpları ise çok çeşitli kayıp kaynaklarını içerebilmektedir. Yani örneğin e, leading edge tarafından gelen bir akış ayrılıktan sonra bir horseshoe vortex oluşturduktan sonra ilerleyen kısımlarda bir passage vortex'e dönüşebilir. Ve ayrıca tip leakage tarafında oluşan vortexler de passage vortex'e katılarak büyük bir ikincil akış kaynağına dönüşebilir. Bunların hepsi ikincil akış kaynakları olarak adlandırılabilir. Normalde standart bir turbo makine tasarım sürecinde bizim geometrik ve performans anlamında inputlarımız belli olduktan sonra biz bunun içerisinde enerji dağılımımızı yapmaya çalışırız. Tabii iki boyutlu kanal geometrimiz de belli olduktan sonra bir ya da iki boyutlu. Bunu enerji dağılımını yaptıktan sonra bu enerji dağılımına uygun olarak bir hız üçgeni hesabı gerçekleştiririz. Ve bu hız üçgenlerine uygun olarak da giriş metal açımız, çıkış metal açımız, kamburluk vesaire bu tarz kanat parametrelerini belirleriz. 7 ya da 10 istasyonda. Bundan sonra 10 istasyonda belirledikten sonra bunları stack ederiz. Yani belli bir yerleştirme çizgisine göre bu çizgisel de olabilir, bir spline şeklinde de olabilir. Bunları yerleştiririz. Genel olarak 4 parametre, yani bir turbo makineyi tasarlayabilmek için 4 ana parametre ihtiyacımız var. Bunlar debi, basınç, çap ve devir sayısı. E, Bunlardan ikisinin en az belli olması lazım. Kalan ikisini Cordier diyagramı yardımıyla belirleyebiliriz. Aslında Cordier diyagramı da günümüze kadar çeşitli turbo makinelerin, yani fan olsun, pompa olsun ya da kompresör olsun, çeşitli turbo makinelerin e, üretilmiş turbo makinelerin bir performans haritasına döküldü, boyutsuz sayı olarak döküldü ve buna göre bir verim tahmini yapabildiğimiz bir diyagram. Tabii bu süreç biraz zorlu ve meşakkatli bir süreç. Aksim'de aslında bu süreci daha entegre, daha otomatize etmeye çalışarak aslında %70'e kadar turbo makine tasarım sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Bir de ana olarak bizim aslında tasarım süreci içerisinde biz bir makineyi tasarlayana kadar oluşan sürecimiz inverse design tarafı ve tasarımı yaptıktan sonra tasarım üzerine analizleri gerçekleştirdiğimiz bir de analiz aşamamız mevcut. Burada aslında Aksim'in içerisinde eksenel ya da karışık akışlı olması fark etmeksizin ön tasarım sürecimiz ve buna bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz tasarımlar bir tasarım problemi olarak karşımıza çıkıyor ve bundan sonraki süreçler bir boyutlu ve iki boyutlu analizlerimiz ve profil ve kanat tasarımı içerisinde yaptığımız değişiklikler, bu değişikliklere nazaran tuttuğumuz analizler bir analiz aşamasına denk gelmiş oluyor. Genel olarak Aksim'de çok kademeli kompresör tasarımı da gerçekleştirebilmek için bir case oluşturduk.
Bu case için önce Akstream'e giriş yaptığımızda böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada çok kademeli eksenel kompresör seçimimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca hidro tarafında da pompa kısmı ile ilgili geniş bir yelpaze mevcut. Burada preliminary design ve existing design yani tersine mühendislik işlemleri de ayrıca gerçekleştirebiliriz. Create dedikten sonra burada birçok parametre önümüze çıkıyor. Aslında bunlar hepsi birbirine bağlı da parametreler. Turbo makine tasarım sürecini içselleştirdikten sonra bu parametrenin ne anlama geleceği belli olacağı için bu minvalde aslında anlam kazanacağı için size bu ekran karışık gelmeyecek. Hepsi aslında gerekli parametreler bunlar. Ee, Öncelikle bir projeye başlarken birimlerimizi ayarlıyoruz. SI unit olarak set ettikten sonra uzunluk, basınç ya da devir sayısı gibi parametrelerimizle değiştirebiliyoruz. Bunları değiştirdikten sonra Softimway tarafından önerilen yani Akstream'in e, satışını daha doğrusu Akstream'in global anlamda sahibi olan şirket bu konuda versiyon 2022 öneriyor. Bunun dışında unsur ağacımızdan rotor ve stator olarak gördüğümüz kısımlardan biz profil tiplerimizi ya da loss hesaplama faktörlerimizi de ayrıca değiştirebiliyoruz. Bunu tasarıma başlarken ya da tasarımı gerçekleştirdikten sonra analiz aşamasına gelmeden de ayrıca değiştirebiliriz. Şimdi ön tasarım aşamasında öncelikle benim tercihim station sayısını yani kaç section'da tasarlayacağımızı, kanadımızı kaç parçada tasarlayacağımızı ayarlamak. Bu konuda eksenel makinelerde minimum 7 tane station'da, radyal istasyonda yapılması öneriliyor. Bizim loss faktörlerimizi ayarladıktan sonra şurada gördüğünüz tuştan preliminary design aşamasına geçiyoruz. Yani ön tasarım aşamasına geçiyoruz. Design kriterimiz olarak güç mü yoksa efficiency mi olacak? Burada efficiency ile ilerledik. Bunun dışında girişte ve çıkışta hangi tanımlamaları gerçekleştireceğiz? Temperature üzerinden mi yoksa entalpi üzerinden mi? Ya da statik ya da total değerler üzerinden mi gerçekleştireceğimizi seçebiliyoruz. Bir çözüm yaparken ne kadarlık bir alan tarayıcı, daha doğrusu kaç iterasyon yapacağını e, ayrıca ayarlayabiliyoruz. Bunu gerçekleştirdikten sonra e, arama yöntemleri yani tasarım arama yöntemleri olarak da e, 4 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Süpersonik zaten süpersonik fan ve kompresörlere uygun bir tasarım süreci. Gold Section genelde radyal, direct şemada genelde eksenel makinelere özel olarak oluşturulmuş arama yöntemleri. Bunun dışında loss calculation yöntemi olarak da eğer süpersonik bir çözüm yapmıyorsak internal loop seçebiliriz. Şimdi burada modül kısmımıza tıkladıktan sonra zaten efficiency ile arama yapacağımızı eklemiştik. E, Number of search point kısmından kaç tane tasarım oluşturacağımızı belirliyoruz. Burada 2000 tane tasarım üzerinden gittik. Bunun dışında specific diameter kısmında biz aslında bir boyutlu ve iki boyutlu hesaplamalarımızı başlangıçta nereden yapıyoruz? Yani kanal tasarımımızı haptan mı, minden mi ya da tipten mi yapacağımızı belirliyoruz. Burada eğer süpersonik bir makineye sahipsek tipten yapmakta fayda var. Teknoloji sınırlardan dolayı. Eğer bunun dışında bir tasarım yapıyorsak minden gitmekte fayda var. Bu mine uygun olarak hap ve şıraat tasarımları yapılmış oluyor. Bunun dışında bu örnek özelinde IGV yani giriş yönlendirici kanat ve OGV yani çıkış yönlendirici kanat kullanıyoruz. Arama yapacağımız bütün parametreleri buraya girebiliriz. Örneğin girişteki toplam basıncımız hangi aralıkta olsun? Girişteki toplam sıcaklığımız ya da çıkıştaki toplam basınç değerimiz hangi aralıkta olsun? Aslında çıkıştaki toplam basınç değerine göre de bir nevi makinamızın basınç oranını belirlemiş oluyoruz. Ee, içeriden geçecek debi miktarını ayrıca programa söyledikten sonra bunu bir aralık olarak da veririz ya da tek bir ister olarak da tek bir nokta olarak da verebiliriz. Bunun dışında giriş yönlendirici kanatlarımızın açısı hangi aralıkta taransın? Bunu seçimde ayrıca gerçekleştirebiliyoruz.
Rotational speed'imizin tek olmasında fayda var. Zaten bunu daha sonra ilerleyen aşamalarda map olarak göreceğiz. Yani map çıkarırken, performans haritası çıkarırken göreceğiz. Bizim orta çizgimiz, orta hattımız hangi çap aralığında tarama yapalım? Tasarım taraması gerçekleştirirken. Bunun dışında ilk blade'imizin, ilk kanadımızın uzunluğu ne olsun? Buna göre artık akış kanalını oluşturmuş oluyor. Hapşır alt çaplarını oluşturmuş oluyor yazılım. Work coefficient'ımız ne olsun? Aslında enerji aktarım miktarı gibi düşünebilirsiniz bunu. E, Bu miktarlar ne olsun? Bunun dışında hız gradyenimiz nasıl olsun? Ve bununla birlikte kademe sayımız ne olsun? Bunların hepsinin e, programı arattırmasını sağlayabiliriz. Yani 1 ila 4 kademe arasında yukarıda verdiğimiz şartları arayacak şekilde bir tasarım gerçekleştiriyoruz yazılıma. Ve toplam işaretine tıkladıktan sonra bize 2000 adet nokta çıkarmış olur. Bunların hepsi farklı tasarım. Bunu çıkardıktan sonra Best in Space, yani 4 tane burada alternatif oluyor. Yani bu 4 alternatifte Best in Space dediği burada bulduğu tasarımlardan, Design Space içerisinden, tasarım uzayı içerisinden en iyi olan tasarım. Best in Show, filtreleme yaptıktan sonra gösterilen en iyi tasarım. Applied Solution bizim ileriki aşamalar için uygulayacağımız tasarım. Pict Solution'da uygulama yapmanız ama sadece burada Pict yaparak görüntüleme yaptığımız tasarım. Burada Design Space Explorer'a girdikten sonra çeşitli filtremeler yapabiliyoruz. Örneğin difüzyon faktörümüz, yani kanat etrafındaki akışın difüzyonu e, 1.9'u geçmesin şeklinde bir max sınırlama belirleyebiliriz daha doğrusu. Ve mah sayımızda, içerideki mah sayımızda 1.2'yi geçmesin şeklinde bir sınırlama gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca görüntüleme yöntemi olarak da burada X, Y, Z eksenlerimizi ayarladıktan sonra, ki ben genelde debi sayısına bağlı e, verim eğrisini, toplamdan toplama verim şeklinde görüntülemeyi tercih ediyorum. Burada maksimum olan verimi uyguladıktan sonra sonrasında da kısa bir validasyon sürecine giriyoruz. Burada aslında tekrar garantiye almak adına Mean9 hesaplama yöntemiyle e, seçtiğimiz tasarımı valide etmiş oluyoruz. Bundan sonraki aşamada şurada gördüğümüz tuştan e, ön tasarım aşamasında harita çıkarabiliriz. Yani bu haritayı çıkararak aslında farklı tasarımların bize uygun olup olmadığını operasyon aralıklarına göre gözlemleyebiliriz. Öncelikle hangi basınç aralıklarında araştırmayı yapacağımızı programa belirtiyoruz. Sonrasında yine Min9 yöntemle hesaplayarak tasarım performans haritamızı aramasını gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada minimize incidence dememizde fayda var. Daha kısa sürede ıraksamaları engelleyerek, nümerik olarak ıraksamaları engelleyerek performans haritası oluşturabiliriz. İlerleyen aşamalarda Streamline Solver tarafında bunu kaldıracağız. Ve yine aslında hesap yöntemlerimiz, geri kalan hesap yöntemlerimiz benzer. Burada yaklaşık olarak 1 dakika gibi bir sürede, 1-1,5 dakika gibi bir sürede bize haritamızı çıkartıyor yazılım. Bu haritayı çıkardıktan sonra şurada yakınsamayan, kötü olan noktaları ayrıca haritada göstermesin diyebiliyoruz. Ve sonra haritamıza geldiğimizde toplam basınç üzerinden bir eğri ya da e, toplamdan toplama verim üzerinden eğri çizdirebiliyoruz. Yani bir turbo makine tasarım sürecinde kritik bir aşama bu. Haritayı önden görmek bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Bunun dışında tasarladığımız kompresörün ya da fanın burada ayrıca clearance kısmından tip clearance kısımlarını da, parametrelerini de ayrıca görüntüleyebiliriz. Bunları da ayrıca değiştirebiliriz. PD aşamasına gelecek olursak, yani şuradaki preliminary design aşamasına gelecek olursak, henüz başlangıç aşamasında içerideki basınç, sıcaklık ya da mah sayısı dağıldığımızı görüntüleyebiliriz. Buna göre farklı tasarımlar seçebiliriz. Bu farklı tasarımları seçtikten sonra tabii ki de ilerleyen aşamalarda post design aşamasında ya da 1D, 2D streamline aşamasında
biz buradaki kanal tasarımımızı ayrıca değiştirebiliriz. Bununla birlikte tabii ki de meridional düzlemde bunu görmek güzel ama tam olarak yeterli gelmeyebilir. E, Ayrıca Minline'da bizim hız üçgenlerimizin nasıl değişiklik gösterdiğini de ayrıca program içerisinde henüz başlangıç aşamasındayken görüntüleyebiliriz. Ve bu da ayrıca 3 boyutlu geometrimiz. Bundan sonraki aşamada post tasarım aşamasına geçiyoruz. Şuradaki gördüğünüz bölgeden. Post tasarım aşaması aslında direkt atlanabilir. 1D, 2D Streamline aşamasında da bu e, şeyler gerçekleştirilebilir. Burada bizim tasarladığımız daha doğrusu Axtim'in önerdiği makinenin şartlarını görürüz. Bunu değiştirerek ayrıca farklı bir kanal tasarımına götürebiliriz tasarımımızı. Bunun dışında ayrıca şurada bizim mutlak ya da e, bağıl hızlarımızı, açılarımızı, e, bunun dışında loss dağılımımızı yani stage bazında, kademe bazında loss dağılımlarımızı ya da reaksiyon oranlarımızı da ayrıca görüntüleyip şuradaki tuştan e, ayrıca düzenleme modunu açıp buradan düzenlemeyi sağlayabiliriz. Tabii bu önceden yapılmış ve donmuş bir tasarım olduğu için şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Ancak normalde oralara değer girip buradaki loss dağılımımızı ya da eksenel hız dağılımlarımızı belirleyerek kanal tasarımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Bunun dışında show measure line dersek burada e, bizim örneğin herhangi bir ölçüye çift tıklarsak hap diameter'ımızı yani göbek çapımızı değiştirebiliriz. Buradan kendimiz de manuel olarak dokunuşlar yapabiliriz. Bunun dışında tip flow konturu ya da hap flow konturu düzgünleştir şeklinde bir ayar da mevcut. Ayrıca min line'ımızı bir çizgi değil de bir spline şeklinde de oluşturabiliriz. Bir eğri şeklinde oluşturabiliriz. Bu değişikliği yaptıktan sonra beğenmediysek load data deyip sonrasında tekrar tasarımımızı yükleyebiliriz. Sonrasında save data dersek mesela load data demeden önce bu tasarımı e, database'imize kaydını gerçekleştirebiliriz. Show fields kısmından yine önceki aşamada olduğu gibi basınç alanımızı, mah alanımızı vesaire birçok parametrenin görüntülemesini ayrıca gerçekleştirip buna göre tasarım güncellemelerimizi yapabiliriz. Bunun dışında yine çözüm yöntemlerimiz e, önceki aşamalarla benzer. Toplam işaretine tıklarsak burada çözümümüzü gerçekleştirebiliriz. Ayrıca şuradaki tuşa tıklarsak biz kanat sayılarımızı rotorlarda ya da statorlardaki kanat sayılarımızı solidity değerlerimize bağlı olarak ya da relative pitch değerlerine bağlı olarak bunlar birbirinin bir bölüsü şeklinde aspect ratio, veter uzunluğu ya da kanat sayısı bu tarz parametreleri de kendimiz girdi sağlayarak değiştirebiliriz. Bunlar Axtim'in önerdiği rakamlar. Biz de ayrıca farklı rakamlar girebiliriz buraya. Bu değişiklikleri ilerleyen aşamalarda da ayrıca gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi ön tasarım aşamamız tamamlandı. Bundan sonra 1B, 2B akım çizgisi çözüsüne geçiyoruz. 1D, 2D Streamline Solver. Burada öncelikle Minline analizimizi yapıp sonrasında Streamline analizimizi gerçekleştirebiliriz. Streamline analizde aslında Minline sadece orta hatta analiz yaparken Streamline bizim burada ki kanat tasarımı yapacağımız istasyon sayısına göre her bir istasyonda yani mesela burada 7 tane istasyon var. 7 istasyonda da e, aynı şekilde iki boyutlu analiz gerçekleştirmiş olacağız. Burada yine post dizayn aşamasında olduğu gibi e, entalpi dağılımımızı ya da loss dağılımımızı daha doğrusu enerji kaybı dağılımımızı reaksiyon derecelerini ya da hız dağılımlarını ayrıca stage başına bunları gerçekleştirerek end wall tasarımımızı yani kanal tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Yine post dizaynda olduğu gibi bütün aşamalar burada da mevcut.
Bunun dışında ayrıca şurada gördüğünüz tuşa tıklayarak yine bizim loss modellerimizi, çözüm yöntemlerimizi vesaire, loss katsayılarımızı ya da kullanacağımız profil tipini ayrıca bu aşamalarda değiştirebiliriz. Bunu gerçekleştirdikten sonra bizim kanal e, OGV sonrasında ve IGV öncesinde kanal ekleyip bu kanalla birlikte makinamızın davranışını da ayrıca gözlemleyebiliriz. Kanalımızı ekledikten sonra 2D Streamline aşamasına geçiyoruz. 2D Streamline aşamasında da artık bizim Streamline Solver tarafımızın seçimini gerçekleştireceğiz. Burada gördüğünüz gibi IGB'de farklı bir kanat kullandık. Bunu da ayrıca değiştirebiliyoruz. E, Burada Streamline Calculation aşamasına geçtikten sonra Minimize Incidence seçeneğimizi kaldırabiliriz. E, Ve bundan sonra yine aynı çözümler direct şemayla ve internal loop'la tasarım, daha doğrusu analiz gerçekleştirebiliriz. Yine analizler tamamladıktan sonra basınç alanımızı ya da mah dağılımımızı, hız dağılımımızı vesaire birçok parametrenin görüntülemesini sağlayabiliriz. Şimdi iki boyutlu tasarımımızı, yani daha doğrusu kanal tasarımımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamamız profil tasarımı. Profil tasarımı gerçekleştirmeden önce genel proje ekranından e, burada gördüğünüz gibi unsur ağacına kaskat kısmından kullanacağımız profil tipini seçebiliriz. Ya da bu profilleri Atlas programından da, Axteam'in Atlas programından da ayrıca çekebiliriz. Atlas programı içerisinde birçok profili barındıran bir profil data bankası. Kendimiz de ayrıca Atlas'a bir profil e, gömebiliriz. Kendimiz oluşturduğumuz profilleri ayrıca Atlas'ta barındırabiliriz. Burada profillerin grup edit kısmından çoklu seçimini de ayrıca gerçekleştirebiliriz. Tabii bu seçimler ayrıca kanat tasarım profiling aşamasında da gerçekleşebiliyor. Şimdi profiling kısmına şurada gördüğünüz kaskat işaretinden geçtikten sonra gördüğünüz üzere sol tarafta değiştireceğimiz parametreler mevcut. Yani giriş çıkış metal açılarından stagger angle'ları, yani yerleşim açılarına kadar leading edge, trailing edge radius'tan wedge angle'lara kadar ya da chord length'lere kadar birçok parametreyi değiştirebiliriz. Burada ayrıca loss faktöre bakarak da tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Yani bu bir metal açısını değiştirdik örneğin. Loss faktörümüz nasıl değişti? Buradan takip edebiliriz. İçerideki kanatlar arasındaki kayıpları takip ederek. Bunun dışında bir değişiklik yaptığımızda burada dinamik olarak potential flow solver olduğu için aynı anda bir değişiklik yaptığımız anda bizim basınç alanımız ya da mah sayımız kanat etrafında nasıl değişiyor, bunun görüntülemesini sağlayabiliriz. Ve bununla birlikte blade loading grafiklerinden daha detaylı bir şekilde kanalımızın etrafındaki durumu ayrıca takip edebiliriz. 3 boyutlu ekrandan stacking axis, stacking type'ı değiştirebiliriz. Bunu eğer leading edge'den ya da trailing edge'den ya da orta çizgiden de yapabiliriz. Eğer trailing edge'den yaparsak biraz daha lean bir profil oluşacaktır ve bu çekiç başı olarak tanımlanan bir kanat tasarımına doğru gidecektir. Burada gördüğünüz sağ alt köşede gördüğünüz relative blade height kısmına göre, yani span konumumuza göre bizim profil tasarımımız nasıl? Bunu ayrıca gerçekleştirebiliriz. Şurada gördüğünüz istasyon ve kademe seçimine göre. Burada mesela bu örnek dahilinde bizim e, thickness dağılımımızı ve ayrıca trailing edge kalınlığımızı, yani firar kenarı kalınlığımızı değişikliğini gerçekleştirdik. Şuradaki parametrelerden maksimum kamburluk noktası olabilir. Maksimum kamburluk değeri olabilir. E, Leading edge kalınlığı olabilir. Ve şuradaki kısımdan da ayrıca bu değişiklikleri yapabiliriz. Bunun dışında gördüğünüz üzere sağ tıklayarak buradan manuel değerler girişini sağlayabiliyoruz. Ayrıca burada X ve Y kısımlarına, DX ve DY olarak belirtilen kısımlara tıklayarak
bizim kanadımızın lint mi olacak, sweat kanat mı olacak? Bu şekilde değişiklikleri de ayrıca gerçekleştirebiliriz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde örneğin tangential yönde kanadı eğdiğimiz takdirde secondary flow loss'ları daha iyi kontrol edip operasyon aralığımızı özellikle stall bölgesine yakın bölgelerde operasyon aralığımızı genişletebiliriz. Burada örneğin blade loading grafiğinden bakacak olursak şurada trailing edge kısmında tatlı bir akış ayrılması olduğunu anlıyoruz bu eğrilerin kesişmesiyle. Burada mesela çıkış açımızı değiştirerek e, bu ayrılmayı engellemeye çalışabiliriz. Tabii her zaman engelleyeceğiz diye bir kaydı da yok. Çünkü gördüğünüz üzere blade loading değerlerimiz de değişiyor. Bunun değişmesi durumunda hedeflediğimiz toplam basınç oranlarına erişemeyebiliriz. Dolayısıyla küçük değişiklikler yaparak gitmekte fayda var. Bu değişiklikleri yaparak daha verimli kanatlar elde edebiliriz. Bunun dışında e, leading edge tarafında şu gördüğünüz eğriler biraz birbirine uzak noktada kalabiliyor. Bunlar uzaklaştıkça makinamız stola girmeye başlıyor. Yani belli bir incidence açısıyla, belli bir havacılık tabirle atak açısıyla akışımız gelmiş oluyor. Burada da inlet metal açımızda ya da stagger angle'ımızda oynayarak bunun değişimini ayrıca sağlayabiliriz. Dediğim gibi bu değişikliklere dikkat etmek lazım. Çalışma noktamızı çok farklı yönlere götürebilir. Kanat profilimizi gerçekleştirdikten sonra şurada gördüğünüz butondan Axmap'e girebiliriz ve tasarladığımız e, kompresörün farklı çalışma koşullarında, farklı debilerde ya da farklı rotational speedlerde eğrilerini, performans eğrilerini çıkarabiliriz. Örneğin burada 10 tane mass slow rate'e ait ve 5 tane farklı devir sayısına ait e, eğriler elde etmiş olduk. Burada elde edeceğimiz eğrilerde aslında güç, toplam basınç oranı ve toplamdan toplama verim eğrileri olmuş olacak. Yine şuradaki anahtar işaretinden Streamline Calculation metoduyla analizlerimizi gerçekleştirebiliriz. Burada yaklaşık 5 dakika gibi bir sürede e, farklı çalışma koşullarına dair, farklı RPM'lere dair çalışma koşullarımızı, performans eğrilerimizi ayrıca elde edebiliriz ve bunların farklı renklendirmelerini yapıp bu şekilde raporlandırabiliriz. Şimdi harita kısmına gelecek olursak gördüğünüz üzere farklı e, devirlerde yani şurada 1.05 dedi aslında tasarım hızının %5 üstünde e, debi basınç oranı eğrilerimizi elde ettik. Bunun dışında e, aynı şekilde toplam basınç eğrilerimizi de gösterebiliriz. Ve bunları ayrıca bir izoif şeklinde de gösterebiliriz. Bu şekilde değerlendirmemizi yaparak tasarımlarımıza dokunuşlarda bulunabiliriz. Tabii bu sürece kadar 3 boyutlu loss'ları çözmemiş olduk. Bunları çözmek için CFD analizi yapmamız lazım. Bunun da en hızlı yolu AXCFD programı diyebiliriz. Bu araçla hızlı bir şekilde CFD analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunun içerisinde aslında sınır şartlarımızı önceki yaptığımız süreçlerden alarak otomatize bir kurulum imkanı sunuyor bize. Burada mesh'imizi kaç bölgeye böleceğimizi ayarlayarak ayrıca clearance bölgemizi kaç bölgeye böleceğimizi ayarlayarak hızlı bir mesh kurulumu gerçekleştirebiliriz. Kanat etrafında ne kadar ayrım olacak bunları da ayrıca gösterebiliriz. Bunu IGV yani sabit kanatlarda ve rotorda dönel kanatlarda ayarladıktan sonra Apply to Similar Elements diyerek hepsine ayrıca uygulayabiliriz. Giriş sınır şartımız ve çıkış sınır şartımız önceki yaptığımız çalışmalardan çekildi. Ayrıca volt sınır şartı da. Burada solver ayarlarımızı gerçekleştireceğiz. Örneğin kaç iterasyonda çözeceğiz. Convergence kriteryamız kaç olacak? CFD çözümünde kaçıncı order'da çözümü yapacağız? Özellikle türbülans nümerikleri açısından yani first order mı, second order mı ya da bunların arasında blending şema olarak mı çözüm gerçekleştireceğiz? Bunun ayarını gerçekleştirebiliriz. Bunun dışında türbülans modeli seçimimiz ve
kat çekirdekli çözeceğimiz de ayrıca tek ekranda bulunuyor. Mesh'imizi attıktan sonra burada mesh'imizle nasıl attığımızı ayrıca gösterebiliyoruz. Bununla birlikte şuradan check mesh işaretini tıkladığımızda kırmızı bir bölge görmeniz sürece mesh'imiz olumludur ve bu anlamda analize devam edebiliriz. Şimdi çözümünü de gerçekleştirdikten sonra toplam sıcaklık, toplam basınç ya da statik değerler ya da mah sayısı gibi değişikleri çevresel ortalamalı olarak meridyonel düzlemde gösterebiliyoruz. 3 boyutlu gösterimden ziyade çevresel ortalamalı bir görüntü de bize sağlanıyor. Bununla birlikte ayrıca blade to blade düzlemde yani kanattan kanada düzlemlerde e, biz ayrıca görüntüleme sağlayabiliriz. Burada dilerseniz istasyon ekleyebiliriz. Bu istasyonların konumunu değiştirebiliriz elimizde ya da konumunu direkt kendimiz girebiliriz. Bu konumlar üzerinden şurada gördüğünüz bir slice gibi bir amblemden seçim yaparak ayrıca e, blade to blade düzlemde gösterim gerçekleştirebiliriz. Şuradaki G işareti blade to blade düzleme geçiyor. Burada örneğin e, %10 spendeki mah sayısı dağılımımıza e, bir pasaj içerisinden ya da çoklu pasaj içerisinden görüntülemesini sağlayabiliriz. Bunu tabii %10 değil, istediğimiz atadığımız spanlardan da istasyonlardan da örneğin orta bölgeden ya da tip bölgesinden de ayrıca gerçekleştirebiliriz. Backloading grafiklerinde gördüğümüz o hafif bir akış ayrılması var dediğimiz bölge aslında burada da görünüyor. E, Bunu istersek geriye dönüp ayrıca düzenleyebiliriz. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra 3 boyutlu ve 2 boyutlu analizler arasında ne kadarlık bir fark olduğuna bakacak olursak e, aslında toplam basınç oranımız 2 boyutlu analizlerde 1.824 iki kademe için bu tabii. Çözümler iki kademe için gerçekleştirildi. Aks CFD içerisinde 1.833 verimlerde de %0.5 fark oluyoruz. Yani henüz iki boyutlu analiz tarafında da bize fikir veren doğru bir yaklaşımla makine tasarımımızı ayrıca gerçekleştirebiliriz. Şunu da ekleyeyim. Ayrıca analizimiz 10 üzeri eksi 5 bölgesi civarına yakınsama sağlanmış. Bundan dolayı da olumlu bir analiz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bundan sonraki aşamada farklı programlarda da Cradle gibi farklı CFD analizi programlarında da turbo makine analizlerine devam edebilirsiniz. Bunları çözümünden emin olmak adına farklı yazılımlarda da 3 boyutlu analiz gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Teşekkürler. Teşekkürler Can Bey. Sorularınız varsa chat üzerinden yazabilirsiniz. Bir süre bekleyebiliriz sorular için. Tabii ki de. Sunum paylaşımı söylenmiş. Sunum paylaşılabilir tabii ki de. Ayrıca YouTube içerisinde videolar da yayınlanacak. Sunum paylaşımını da ayrıca gerçekleştirebiliriz. 3 boyutlu çizim dosyaları Axelize programı yüklü olduğunda bunu 3 boyutlu dosya olarak step ya da parasolid formatında dışarıya alabiliyoruz ayrıca. Yine benzer bir soru sorulmuş. Biz teşekkür ederiz Muharrem Bey. Çok sağ olun. Yine sorularınız olursa destek@biyaz.com.tr'den ya da costu@biyaz.com.tr'ye benim mail adresim. Buraya da mail atabilirsiniz. Her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bunun dışında profil tasarımı manuel yapılabiliyor mu yoksa belirli naka profilleri mi tercih ediyor? Açıkçası manuel yapılabiliyor. Atlas içerisinden bu yani kendi profil tasarımlarınızı yükleyip bir data
banka yükleyebiliyorsunuz. Bunları da sonrasında çekebiliyorsunuz. Yani belirli Naka profilleri de mevcut. Kendi profil tasarımınızı Atlas içerisinden de ayrıca yapabiliyorsunuz. Ya da benim e, şeyde gösterdiğim şu aşamada profiling kısmını gösterdiğim gibi kendiniz de ayrıca giriş çıkış metal açıları vesaire bunlarla da oynayarak küçük dokunuşlar yapabiliyorsunuz. Üniversitede lisans talebi olursa tabii ki de bize başvurabilirsiniz. Bu konuda görüşme sağlayabiliriz. Rica ederim Emine Hanım. Katı akışkan etkileşiminden kastınız FSI analizleri ise bu konuda tabii ki de daha ayrıntılı bir dönüş de sağlayabilir size. FSI yani Flutter analizleri ayrıca gerçekleştirildiğini biliyorum. Bu konuda örnekler mevcuttu. Bu konuda size e, özel olarak bir dönüş de sağlarız ayrıca. Ben örneklerini gördüm. Rica ederiz. Evet, loss faktörleri seçebiliyoruz. Şuraya gelecek olursam ya da ön tasarım aşamasına. Şu genel proje ekranından loss faktörlerimizi seçebiliyoruz. Birincil ya da ikincil akış için. Unsur ağacımızda e, loss'larla ilgili ayrıca seçim mevcut. Şey içerisinde zaten kısaca bahsetmiştim sunum esnasında. Bunlarla ilgili kendi katsayılarımızı da ayrıca girebiliyoruz. Yani elimizde bir deneysel sonuç varsa bu deneysel sonuca yakın sayabilmek adına ayrıca kendi loss katsayılarımızı da kullanabiliyoruz. Bu arada loss korelasyonları olarak da e, döner kanatlarda Libline'ın kayıp korelasyonlarını, sabit kanatlarda da Aungier'in loss korelasyonlarını kullanıyor. Bunların katsayılarını biz sonrasında default değerlerden farklı olarak da ayarlayabiliyoruz. Sanıyorum şu an için daha fazla soru yok. Ancak daha sonra aklınıza gelebilecek olan tüm sorularınızı bize destek@biyaz.com.tr üzerinden iletebilirsiniz. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. İyi günler, çok teşekkürler.